Bak neler olmuş. Payitaht Abdülhamit dizisi bizlere Kızıl Sultan ve diktatör diye tanıtılan Büyük Hakan Abdülhamid'i daha yakından tanımamıza vesile oldu. Hakkında daha çok araştırma yapıldı. Gün yüzüne çıkmamış onlarca hadise insanlarla buluştu. Sultan Abdülhamit 34 yaşında tahta çıktı ve 33 yıl iktidarda kaldı. 1908 yılında devrilerek 9 yıl sürecek bir sürgün hayatı yaşadı. İnanılmaz çile ve saldırılara maruz kaldı. Bütün bunlara rağmen zekası, bilgeliği ve sabrı ile Osmanlı hikayesini 33 yıl daha devam ettirebileceğini gösterdi. Bu videoda Büyük Sultan'ın muhtemelen hiç duymadığınız Alatini Köşkü'ndeki ilk gecesini dinlediğinizde bir kez daha yüreğiniz burkulacak. 1909 yılı Nisan ayının 27. günü. Çift atlı saray arabaları Yıldız Sarayı'nın önünde sıra sıra dizilmiş yolcularını bekliyorlardı. Akşam karanlığında koşuşturan subaylar, askerler ve içinde mum yanan fanuslu lambaların ışığında güçlükle fark edilen sürücülerdeki telaş ve tedirginlik atlara da sirayet etmişti. Huysuzlanıyor, başlarını aşağı yukarı sallıyor, ayakları ile toprağı eşeliyorlardı. Sanki felaketlerle geçecek yılların işaretlerini şimdiden veriyorlardı. 600 yılı geride bırakarak 7. asrını süren Osmanlı İmparatorluğu tarihinde kırılma noktası denilebilecek çok önemli bir gün yaşanıyordu. 32 yıl, 7 ay ve 27 gün süren bir saltanattan sonra 34. Padişah Sultan II. Abdülhamit Han o gün tahttan indirilmiş, yerine kardeşi geçirilmişti. Eski telgraf memuru Yeni Dahiliye Nazırı 35 yaşındaki Talat Bey, İttihat ve Terakki Partisi'nin başı olarak meclise tamamen hakimdi. Pek çok milletvekili ve senatörün tereddüt içinde bulunmasına rağmen meclisi tehdit ederek hal kararını aldırmıştı. Ülke yönetimini ele geçirme hırsıyla akılları örtülmüş bulunan iddiatçılar, 33 sene tahta kalmış bir padişaha hal kararının bildirilmesinde de büyük bir gaf yapmışlar, devletin şerefine ağır bir darbe indirmişlerdi. Aynı zamanda yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesi unvanını da taşıyan padişaha hal kararını tebliğ için 275 kişilik meclisten seçtikleri 4 kişilik heyete bir Yahudi, diğeri Ermeni, 2 gayrimüslim sokmuşlardı. İş sandıklarından da kolay olmuştu. Eski padişahın ağabeyi gibi ailesiyle Çırağan Sarayı'nda oturma isteğini reddetmişler, kendisini Selanik'e götürecekleri konusunda ısrarcı olmuşlardı. Onu öldürmeye cesaret edememişler, ancak İstanbul'da bulunmasını da tehlikeli görmüşlerdi. Osmanlı tarihinde ilk defa olarak tahtından indirilen bir padişah İstanbul dışına çıkarılıyordu. Dışarıda bekleyen 2. Ordu Kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa, İstanbul Merkez Kumandanı Albay Galip Bey ve eski padişahı Selanik'e götürmek üzere muhafız tayin edilen Kurmay Binbaşı Ali Fethi Bey duydukları ses üzerine başlarını çevirdiler. Elinde sadece küçük bir çanta olan Sultan II. Abdülhamit Han kapıda görünmüştü. Binbaşı Fethi Bey hemen ilerledi. Selam verdikten sonra en öndeki arabanın kapısını açtı. Padişahın karşısına 2 sultan hanım oturdu. Yanına Şehzade Abdurrahim Efendi'yi almıştı. Küçük oğlu Şehzade Abid Efendi her şeyden habersiz annesinin kucağında uyuyordu. Diğer arabalara da diğer haremleri, kızları, hazinedarlar, muhasip ve hademeler bindiler. Bütün arabalar dolunca eski padişaha Selanik'te geçirilen günlerde de tahtaymış gibi hürmetkar davranan muhafız Fethi Bey atını padişahın arabasına doğru yaklaştırdı. "Hareket ediyoruz efendimiz, fermanı şahaneleri olacak mı?" diye sordu. Sultan Abdülhamit İçeriği aydınlatan fanuslu mumun solgun ışığında binbaşının yüzüne baktı, sakin ve vakur bir şekilde Osmanlı Devleti tarihindeki bu önemli devreyi kalın ve tesirli sesiyle şu sözlerle başlattı. "Cenab-ı Hak yolumuzda müminimiz olsun." Kırbaçlar şakladı. Arabalar karanlığa doğru hamle yaptılar. Serence Bey yokuşundan rıhtıma inen yolun iki tarafında silahlı askerler aralıklı olarak sıralanmışlardı. Rıhtıma varıp Karaköy'e yönelen arabalar insandan eser görülmeyen İstanbul caddelerinde adeta uçuyorlardı. Sanki herkes Osmanlı Devleti için baş aşağı düşüşün başlangıcı olacak bu uğursuz anın bir an önce bitmesini istiyordu. Sirkeci'ye varıldığında 6 vagonlu Katar hazır bekliyordu. İstasyonun müdüriyet bölümünde bekleyen Talat Paşa, Fethi Bey'e son talimatları da verdi. Selanik'e kadar hiç durulmadan yol alınacaktı. Ortadaki 3 vagon eski padişah ve yanındakilere ayrılmıştı. Vagonlardan birine Fethi Bey ve yardımcısı 9 subay yerleşmişti. En ön ve en arkadaki 2 vagonda da 40 kişilik jandarma müfrezesi vardı. Nihayet tren hareket etti. Saatler gece yarısından sonra 1'i gösteriyordu. Sultan II. Abdülhamit Han bütün memleketi demir yolları ile donatmıştı. Öyle ki İstanbul, Eskişehir, Ankara, Eskişehir, Adana, Bağdat ve Adana, Şam, Medine demir yollarını yaptırdığı zaman
Başka memleketlerde bu kadar demiryolu yoktu. İşte şimdi 1893-96 yılları arasında bir Fransız şirketine yaptırdığı İstanbul-Selanik hattında kendisi sürgüne gidiyordu. Bütün gece ve ertesi gün yola devam edildi. Verilen talimat gereği Selanik'ten bir önceki Kılkış istasyonunda duruldu. Fethi Bey eski padişahın vagonuna giderek Alatini Köşkü'ne arabalarla gidileceğini arz etti. Vagondan inen eski padişah bütün aile fertleri arabalara bininceye kadar ayakta bekledi. En son olarak baştaki arabaya bindi. Atlı askerlerin refakatinde gece karanlığında yola düşüldü. Padişah ve ailesini taşıyan arabalar Alatini Köşkü'nün hava gazı lambalarıyla aydınlatılmış bahçesine girdiler. 3. Ordu Kumandan Vekili Hadi Paşa ve diğer eşraf oradaydı. Eski Hakan arabadan inmeden herkesin köşke girmesini bekledi. Küçükzade Abid Efendi kucağındaydı. Fethi Bey arabadan inmeye hazırlandığını görünce yaklaştı ve "Müsaade buyurunuz Şevket Meyap" diyerek şehzadeyi kucağına aldı. Köşkün merdivenlerini çıkarken Selanik'te yatsı ezanları okunmaya başladı. Sultan "Aziz Allah Celle Şanü" dedi, dönerek eliyle dışarıdakileri selamladı ve içeri girdi. Pencereleri tahta kepenklerle sıkı sıkıya kapalı köşkün kapıları da üstlerine kapanarak kilitlendi. Odalarda eşya yoktu. Alatini Köşkü, Selanik'te Yalılar semtinde İtalyan uyruklu un tüccarı Yahudi Giorgio Alatini'ye ait 4 katlı bir binaydı. Sultan ve ailesi salonun ortasında ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyorlardı. Hepsi yorgun ve bitkindiler. Odalarda eşya yoktu. Salonun ortasında büyük bir masa ile 2 koltuk vardı. Bu 2 koltuğu el birliğiyle soldaki odaya sokup yan yana getirerek yaşlı padişaha dinlenmesi için hazırladılar. Uzun yolculuktan sonra ellerini yıkayacak su ve sabun yoktu. Yukarı katlara çıkacak mum bile yoktu. Musahip ağaların talebi üzerine Fethi Bey kovalarla su, sabun ve mum gönderdi. Yemek olarak gönderilen soğuk et, ekmek ve yoğurdun yanında çatal, kaşık ve bardak da yoktu. Elleriyle yediler. Havlu bulunmadığı için yırttıkları bir gömleği bu iş için kullandılar. O sırada Fethi Bey bir otelden yorgan, yastık gibi şeyler bulup musahiplerle göndermişti. Çoğu kirli olan bu eşyadan en temizlerini seçip sultanın yatağını yaptılar. Koca köşkte bir tane bile halı, kilim bulunmadığından herkes yorganlara sarınıp kuru tahtaların üzerinde birer köşeye kıvrıldı. Yaşlı sultan yatsı namazını kılıp koltuktan bozma yatağına uzanırken 3,5 yıl kalacağı bu yerde geçecek hayatının nasıl olacağını anlamış bulunuyordu. Tek bir mumun aydınlattığı odada için içine ağlıyordu. Ama kendine değil, ülkesinin içine düştüğü karanlığa. Alatini'de gazete bile okunmasına izin verilmeden geçecek uzun hapis günleri böyle başlamıştı. Ne diyordu Üstad Sezai Karakoç? Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak.